Yaşamak için çok hızlı, ölmek için çok gençtin. Kulağa kamyon arkasında görülen yazılardan biri gibi gelse de Eagles grubu 1974 tarihli şarkısında bugünkü videomuzun kahramanını böyle anıyordu. History Media kanalına hoş geldiniz. Yaşamı boyunca sadece 3 filmde rol aldı ve bunlardan sadece biri onun sağlığında gösterime girdi. Yine de beyaz perdede 1950'lerin ve sonrasının pop kültürünün en etkili aktör ve figürlerinden biri oldu. Asi gençliğin timsali için bir rol model yarattı. Özel hayatında hız için yanıp tutuşuyordu ve saplantılı bir şekilde ölümü arıyordu. Onun asi ruhu, kısa ama çarpıcı kariyeri ve trajik sonu ölümünden 70 yıl sonra bile hala konuşuluyor. Çocukluğundan gençlik yıllarına, okul hayatından oyunculuk kariyerine, özel hayatındaki merak edilen sorulardan araba tutkusuna ve zamansız ölümüne kadar her şeyi burada masaya yatıracağız. Hatta bir adım öteye gidip eğer yaşasaydı hayatı nasıl olurdu, gençliğe nasıl bir yön verirdi bunları da hayal edeceğiz. Hazırsanız James Dean dünyasına dalalım. James Byron Dean 8 Şubat 1931'de Indiana'nın küçük bir kasabası olan Marion'da dünyaya geldi. Annesi Mildred Wilson ve babası Winton Dean tipik bir orta sınıf Amerikan ailesiydi. Babası diş teknisyeni olarak çalışırken annesi ev hanımıydı ve James'e derin bir sevgiyle bağlıydı. James'in ilk yılları kırsal bir bölgede mısır tarlalarının arasında sakin bir şekilde geçti. Küçük yaşta piyano çalmayı öğrendi ve sanata olan ilgisi daha o zamanlar kendini göstermeye başlamıştı. Ancak bu huzurlu çocukluk 9 yaşında büyük bir darbeyle sarsıldı. Annesi Mildred kansere yenik düştü. James için bu kayıp hayatının en büyük travmalarından birisiydi. Babası oğluna bakmakta zorlanınca James'i teyzesi Hortense ve amcası Marcus Winslow'un yaşadığı Fairmount'a gönderdi. Burada bir Hristiyan mezhebi olan Quaker'lara mensup bir aile tarafından büyütüldü. Çiftlik hayatı ona hem özgürlük hem de yalnızlık hissi verdi. İçine kapanık bir çocuktu ama aynı zamanda meraklı ve yaratıcıydı. Amcası hayatında onun motosiklet sürmeyi öğrendiği ilk kişiydi ve bu ileride araba tutkusunun temelini atacaktı. Bu dönem James'in asi ruhunun şekillendiği yıllardı. Annesinin kaybı onda derin bir iz bırakmıştı ve bu duygusal karmaşa ileride oyunculuğuna da yansıyacaktı. James ergenlik yıllarını Fairmount'ta geçirdi ve Fairmount Lisesi'nde okudu. Lise yıllarında hem akademik hem de sosyal anlamda dikkat çekmeye başladı. Basketbol takımında oynadı, uzun boylu ve atletik yapısıyla sahadaki enerjisiyle biliniyordu. Ama asıl tutkusunu tiyatro kulübünde buldu. Sahnede o içine kapanık çocuk birdenbire özgürleşiyor, duygularını korkusuzca dışa vuruyordu. Lisedeki öğretmeni Adeline Knoll, James'in yeteneğini fark eden ilk kişilerden biriydi. Onu cesaretlendirdi ve tiyatro yarışmalarına katılmasını sağladı. James aynı zamanda münazara takımında da yer aldı ve hitabet yeteneğiyle ödüller kazandı. 1949 yılında liseyi bitirdiğinde artık bir hayali vardı. Hollywood'da bir yıldız olmak. Liseyi bitirdikten sonra babasının yanına Kaliforniya'ya taşındı ve Santa Monica Koleji'nde kısa bir süre eğitim aldı. Ancak bu akademik ortam ona oldukça sıkıcı geldi. Ardından Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'ne geçti ve tiyatro bölümüne kaydoldu. Burada Macbeth gibi oyunlarda sahne aldı ama üniversitenin kuralları ve yapısı ona dar geliyordu. Sonunda dersleri bırakıp kendini tamamen oyunculuğa adadı. Bu
cesur karar onun hayatını sonsuza dek değiştirecekti. James Dean'in profesyonel oyunculuk kariyeri New York'ta Actors Studio'da aldığı eğitimle başladı. Buradan yetişen Marlon Brando ve Montgomery Clift gibi isimlerden ilham alarak method acting tekniğini benimsedi. Bu teknik oyuncunun rolüne tamamen bürünmesini, rolünü yaşamasını, duygularını en doğal haliyle yansıtmasını gerektiriyordu. James bu konuda adeta bir ustaydı. İlk büyük çıkışı 1955 yılında Elia Kazan'ın yönettiği Cennet Yolu filmiyle geldi. Filmde ailesi tarafından dışlanan Cal Trask rolünü oynadı. O kadar gerçekçi bir performans sergiledi ki izleyenler onun aslında rol yapmadığını düşündü. Bu filmle ilk Oscar adaylığını elde etti. Ne yazık ki bu adaylık ölümünden sonra geldi. Aynı yıl Asi Gençlik filmiyle kariyerinin zirvesine ulaştı. Kırmızı ceketi, dağınık saçları ve o melankolik bakışlarıyla James 1950'lerin gençlik isyanının sembolü oldu. Natalie Wood ve Sal Mineo ile başrolü paylaştığı bu film hala bir klasik. Elizabeth Taylor ve Rock Hudson ile birlikte oynadığı son filmi Devlerin Aşkı onun en olgun performansıydı. Teksaslı bir çiftçiyi canlandırdığı bu rol onun ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Film tamamlandığında James artık bir ikondu ama bu başarısını göremeden hayata veda etti. 3 film, evet sadece 3 filmle James Dean sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. James Dean'in özel hayatı her zaman merak konusu oldu. Özellikle James Dean eşcinsel miydi sorusu yıllardır tartışılıyor. Bu konu hakkında net bir cevap yok. Çünkü James yaşarken özel hayatını hep gizli tutmayı tercih ediyordu. Ancak bazı ipuçları ve tanıklıklar bu soruyu gündeme getiriyor. James'in yakın arkadaşlarından biri olan ve 70'li yılların televizyon dizisi Görevimiz Tehlike ile tanınan aktör Martin Landau, onun cinselliği hakkında açıkça konuşmadığını ama farklı bir enerjisi olduğunu söylemişti. Elizabeth Taylor da Devlerin Aşkı filminin çekimlerinde James'in duygusal derinliğinin belki de bastırılmış bir yanından geldiğini ima etmişti. Dönemin Hollywood'unda eşcinsellik bir tabu olduğu için James'in bu yönünü saklamış olabileceği de düşünülüyor. Bazı biyografiler James'in hem kadınlarla hem de erkeklerle romantik ilişkiler yaşadığını iddia ediyor. Örneğin İtalyan asıllı aktris Pia Angeli ile kısa bir ilişkisi olduğu biliniyor ama aynı zamanda erkek arkadaşlarıyla da yakın bağları olduğu söylentileri var. Tabii ki bunlar spekülasyon. James'in asi ruhu belki de cinselliğini tanımlamaya gerek duymadan özgürce yaşamayı tercih ettiğini gösteriyor. Yani sonuç olarak James Dean'in cinsel eğilimi hakkında kesin bir kanıt yok. Ama bu gizem onun efsanesini daha da büyütüyor. James Dean'in hayatındaki bir diğer büyük tutku ise araba yarışlarıydı. Hız onun için bir kaçış, bir özgürlük alanıydı. İlk arabası bir Porsche 356 idi ve amatör yarışlara katılarak bu tutkusunu geliştirdi. 1955'te Little Bastard adını verdiği Porsche 550 Spider'ı aldı. Bu araba onun hem en büyük aşkı hem de sonu olacaktı. Yarış pistinde geçirdiği anlar James'e huzur veriyordu ama bu tutku bir yandan da çevresindekileri endişelendiriyordu. Devlerin Aşkı filminin yönetmeni George Stevens, James Dean'in çekimler sırasında otomobil yarışlarına katılmasını yasaklamıştı. Yine de James sete bile arabasıyla geliyordu. 30 Eylül 1955'te James, Salinas'taki bir yarışa giderken trajik bir kaza geçirdi. Porsche 550 Spider'ıyla başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı ve saat 17.59'da henüz 24 yaşındayken hayatını kaybetti. Yanındaki mekaniker arkadaşı Rolf Wüterich,
Yaralı kurtuldu ama James'in bedeni bu çarpışmaya dayanamadı. Bu kaza onun hayatını bitirdi ama James Dean efsanesini başlattı. Ölümü hayranlarını şoka uğrattı ve James Dean'i bir ikon haline getirdi. Peki James Dean yaşasaydı ne olurdu? Bu hayranlarının yıllardır sorduğu bir soru. Eğer o kazadan sağ çıksaydı muhtemelen oyunculuk kariyerinde daha da yükselecekti. Belki Marlon Brando gibi bir sinema devi olur ya da yönetmenliğe geçip kendi hikayelerini beyaz perdeye yansıtırdı. Asi ruhu muhtemelen onu sıradan rollerden uzak tutardı ve daha derin, daha karmaşık karakterlere yönelirdi. Araba yarışlarına olan tutkusu devam eder miydi? Belki de profesyonel bir yarışçı olur, yarış pistlerinde adını duyururdu ama aynı zamanda bu tutku başka bir kazayla da sonuçlanabilirdi. James'in gençlik üzerindeki etkisi ise inanılmaz olurdu. 1960'ların karşı kültür hareketlerinde onun asi duruşu bir bayrak gibi yükselirdi. Hippiler, rock'n'roll gençliği, özgürlük arayanlar. James hepsine ilham kaynağı olabilirdi. Belki de sivil haklar hareketine destek verir, dönemin tabularını yıkardı. Yaşasaydı James Dean sadece bir aktör değil, bir kültürel devrimci olurdu. Onun mirası zaten büyük ama yaşayan bir James dünyayı değiştirebilirdi. James Dean'in hikayesi burada sona eriyor ama mirası sonsuza dek yaşayacak. O 24 yıl gibi kısacık ömrüne asi, özgür ve tarihe mal olan bir efsane sığdırdı. Sizce James Dean'in en büyük mirası neydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu video hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.